Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere bulunduğunuz firmada sorumlusu olduğunuz parametrelere ait sonuçları 3 boyutlu pil grafiği ile PowerPoint'te nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ama öncesinde benim hazırladığım örneğin nasıl çalıştığına bir bakalım. Ben fonksiyon F9 tuşuna bastıkça parametrelere ait değerler değişmekte. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için yeni slide diyorum. Şunları siliyorum. Ekleye geliyorum ve önce şekillerden şöyle bir kare tıklıyorum. Şuraya ve şuraya bir tane ekliyorum. Bunların rengini de şunu seçeceğim. Tekrar ekleden şuradan Word Art'ı seçiyorum. Herhangi birine tıklıyorum ve şuraya proses değerleri yazıyorum. Bunu alıyorum, şuraya koyuyorum. Tekrar ekle diyorum. Buradan grafiklere tıklıyorum. Ve şuradan şu grafiği seçiyorum. 3B yığılmış sütun. Tamam diyorum. Grafikle birlikte 4 kategori ve 3 seriden oluşan bir Excel veri tablosu çıktı. Buradan 3 kategoriyi sileceğiz. Seriyi de 4'e çıkaracağız. Şunları silelim. Şimdi seriyi 4'e çıkarmadan önce şu alanları bir düzenleyelim. Buraya ham madde yazıyorum. Seri 1'e alt kapak diyorum. Seri 2'ye yine ham madde. Seri 3 şeffaf alan. Seri 4'e de üst kapak diyeceğim. Şimdi değerlerini ekleyelim. Şuraya %5 diyeceğim. Şuraya rastgele arada formülünü uygulayacağım. 1'den 100'e kadar bölü 100 diyeceğim. Bunu yüzdeye çevirelim. Şuraya %100 eksi şurası diyeceğim. Burayı da yüzdeye çevirelim. Buraya yine %5 diyeceğim. Grafimizin veri tabanını oluşturduk. Şimdi bunu kapatalım. Şuraya geliyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum ve şurasını 0. Şurasında 1,1 yapıyorum. Bunu 1,1 yapmamın sebebi %100 grafiğin kendisi %5'lerde üst kapak ve alt kapak. Kapatıyorum. Şunları kaldıracağım. Ve grafimizi daraltacağım şöyle. Grafimizi sağ tıklıyorum. Veri serilerini biçimlendir diyorum ve buradan silindiri seçiyorum. Boşluk genişliğini sıfırlıyorum. Her iki tarafı da. Tekrar silindirimizi seçiyorum. 3B döndürme diyorum ve buradan Y yönünü 10 yapıyorum. Şurayı ise sıfırlıyorum. Şimdi grafimizin renklerini ayarlayalım. Şunu tıklıyorum. Alt kapağı. Çift tıklıyorum. Buradan biçimden dolgusunu şöyle gri yapacağım. Üst kapağı da aynı şekilde çift tıklıyorum.
Yine aynı gri yapacağım. Altını çift tıklıyorum. Buraya gelip mavi yapalım. Maviyle başlayalım. Buradan şu şekilde gradyanı olsun. Şurada şu koyu gri boşluk alanı, yani şeffaf alan aslında burası. Bunu tıklıyorum. Buradan da şöyle yapacağız. Yine aynı rengi seçeceğim. Ama saydamlığını %85'e çıkaracağım. Bu şekilde. Tekrar ekleye geliyorum. Buradan şekillerden şu şekli seçiyorum ve şuraya tıklıyorum. Bunu tabi boyutunu küçülteceğiz. Şuna göre yapacağız. Rengini de buradan siyah yapacağım. İkisini birden seçiyorum ve sağ klik gruplandır diyorum. Şöyle yukarı doğru bunu alıyorum. Ve tekrar ekleden yine Word Art'ı seçiyorum. Şurada ham madde yazıyorum. Bunu biraz küçültelim. Bold yapalım. Evet, önce bunu seçiyorum. Sonra bunu seçiyorum ve gruplandır diyorum. Şimdi Ctrl C, Ctrl V diyorum ve bunu 2 tane yapıyorum. Yan tarafa çekiyorum. Şunu çift tıklıyorum. Enjeksiyon yazıyorum. Buradan veri düzenleyi seçiyorum. Ve açılan sayfada ham madde yerine enjeksiyon, şuraya da enjeksiyon, çift tıklıyorum, rengini de buradan biçimden kırmızı yapacağım. Bunu da çift tıklıyorum. Şeffaf olan yere. Buraya da kırmızı diyeceğim. Tekrar Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bu sefer şunu sağ tarafa alıyorum. Şunu çift tıklıyorum. Boyahane diyorum. Rengini çift tıklıyorum. Bu sefer yeşil olsun. Şurayı çift tıklıyorum. Yeşil yapıyorum. Ve son olarak Ctrl C, Ctrl V diyorum. Montaj. Yine rengini çift tıklıyorum. Buradan sarı yapıyorum. Şunu çift tıklıyorum. Buradan dolguyu sarı yapıyorum. Hepsini seçiyorum. Şöyle hizalamaya çalışalım. Hatta şuradan hizalayalım. Veri etiketlerini ekleyelim. Kalın ve beyaz yapalım. Büyütelim. 20 olsun. Kalın, beyaz ve 20 olsun bu da.
Şimdi şunu. Son olarak şunu. Şimdi şu ikisinin veri tablosunu düzenleyelim. Şuraya boyahane. Şuraya da aynı şekilde. Şunu düzenleyelim. Şuraya montaj. Şuraya da montaj. Şimdi verilerimizin nasıl çalıştığını görmek için şöyle bir uygulama yapacağız. Şunları hepsini verileri Excel uygulamasında düzenle şeklinde açıp şöyle aşağı indireceğiz. Sırasıyla hepsini yapacağım bunu. Ve fonksiyon F9'la nasıl çalıştığını görüyoruz. PowerPoint ile 3D pil grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.